Bakın şimdi ne yapacağız? Bu videonun konusu ne? Bale. Amazon ormanları. Safari'ye geldik. Sen dişisini etkilemeye çalışan kuş musun? İşinde gerçekten çok iyi. Selamlar. Selamlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sanat dolu bir video. Sanata Çok girişten doyacağım. anlayamasanız da sanattan nasibini almamış bir birey, efendi bir bayan. Bayan mı? Pardon bayan. Bayan mı? Bugün La la la. bugün adım adım Avusturya sanat videosu. Kimse izlemeyecek şimdi böyle de değil. Olsun, çok az insan izleyecek biliyorum ama çok güzel şeyler göreceksiniz. Dünyanın en ünlü, en çok kopyalanan tablolarından birini ziyaret edeceğiz. Bale'nin başkentinde baleye gideceğiz ve belki de dünyadaki en güzel opera ve bale salonunda, tiyatro salonunda. Ondan sonra sen bunu kes, hangisi doğruysa onu kullan. Dünyanın Ve bale. en ünlü, en meşhur üç büyüklerinden biri olan Çok klasik müzik sanatçısının, şımarma artık, ciddileştik. Klasik müzik sanatçılarından biri Wolfgang Amadeus Mozart'ın evine konuk olacağız. Daha bir sürü şey yapacağız bunun gibi. Hepsi bu videoda olacak. O yüzden hadi bir an önce başlayalım. Çok uzatmayalım. Hadi başlayalım. İlk olarak Belvedere Sarayı'na Belvedere. geldik. Ve Belvedere. burada Kiss tablosunu göreceğiz. Burası bir saray ama içinde öyle bir eserler var ki inanamazsınız. Burası Kocaman. 3 bölüme ayrılıyordu ama bir. Evet. Upper Down. Bir Ve de 21. 21 oluyor. Belvedere 21. Biz şimdi Upper'ı göreceğiz sadece çünkü Kiss tablosunu görmek istiyoruz ve online'dan aldık biletlerimizi. Online olunca %10 daha indirimli oluyor. Ona Evet, ve dikkat time edin. slot seçiyorsunuz, Evet. sıra beklemiyorsunuz Aynen, vesaire. zamanınızı koruyun diyor. Biz de koruduk. 21'de normalde 17'yi aldık. Böyle şimdi size bahçeyi gösterelim birazcık. Burası çok güzel ya. Bu bahçe falan yazın inanılmaz keyiflidir. Az önce çok güzel Hiç bir şüphem fotoğraf yok. çekildim. Onu koyayım mı? Ha? Az önce çekildiğim fotoğrafı Sansürleyerek koyayım mı? Yani şu saray ne kadar güzel. Burada yaşayanlar ne kadar şanslıymış zamanında. Bilemezsin. Ama tabii onların da bir Bilemezsin. ton derdi tasası var değil mi? Yok ülkenin şu avam takımı ayaklanmış, yok şurada isyan olmuş, yok Osmanlılar bize saldırmış, ay Türkler geliyor, Mehter Marşı. O arada Mozart'ı, Freud'u ayrı kafa. Ben Viyana'yı çok sevdim. En sevdiğim ikinci şehir yaptım. İnanılmaz tarihi, inanılmaz güzel bir şehir. Ben buraya bayıldım. Kaçıp kafanızı dinleyebileceğiniz bu tarz çok yerde var. Hem de ücretsiz buralara girmek mesela. Şahane o yüzden. Evet, şimdi burada çok insan var. Bakalım utanmadan ne kadar anlatabileceğim. Ama şu an bu sol taraftaki Gustavo Klimt'in en önemli eserlerinden biri The Kiss. Hepinizin bildiği, zaten dünyanın en çok çoğaltılan ve paylaşılan eseri. Aslında her yerde o eseri dikdörtgen şeklinde görüyoruz. O yüzden böyle bende de eserin dikdörtgen olduğu yönünde bir izlenim vardı. Ama aslında 1.80'e 1.80 gerçek insan, neredeyse gerçek insan boyutlarında kare bir şekilde çizilmiş bir resim. Resimde bir erkek ve kadının uçurumun kenarında birbirine sımsıkı sarıldığını görüyorsunuz. Uçurumun kenarında olmaları birbirlerine daha da sıkı sarılmalarına sebep oluyormuş gibi. Ve kadının üstündeki kıyafette yuvarlak şekilli desenler ve çiçekler görüyorsunuz. Bu aslında feminenliği tasvir ediyor. Erkeğin üzerinde ise tam tersi dikdörtgen ve düz çizgiler var. Bu da maskülenliği temsil eden bir resim. Ve tabii ki direkt dikkatinize çarpan çokça altın renginin kullanılması ve hatta erkeğin üstünde gerçekten altın kullanmış. Herhangi bir boya, fırça darbesi vesaire yok. Direkt altının kendisi kullanılmış ve resime baktığınızda bir derinlik algısı yok. Tamamen iki boyutlu bir resim. Bir derinlik algısı oluşturmuyor. Bu da altının daha renkli, daha canlı bir renk olarak görünmesini sağlıyor. Bu yüzden iki boyutlu çizildiğini söyleyenler de var ama Klimt'in ustalık dönemi eserlerinde çoğunlukla iki boyutlu ve derinlik olmayan resimler. Onun haricinde resim ilk yapıldığında tabii ki de
ünlü olmamış, sevilmemiş ve hemen bir yıl sonra unutulup gitmiş. Ancak günümüzdeki popülerliğe kavuşması için böyle 10 yıllarca yıl geçmesi gerekmiş. Sizin farklı düşünceleriniz varsa ya da sizin gördüğünüz daha farklı şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, şimdi Belvedere Sarayı'ndaki gezimizi bitirdik. Burada çok fazla bir masterpiece yok. Zaten bir tane var Rockstar. O da Kiss. Kiss'i bir güzel anlattık size. Onun haricinde Napolyon'un güzel bir eseri var. Kendini çizdirdiği politik bir ressama. İşte Deli abimiz var. Kendini öldürmeden önce psikolojisi bozuk bir ressam var. Kendini öldürmeden önce kendi self tablosunu yapmış. İnsan bakınca bir ürperiyor, bir Gülerek irkiliyor. yapmış çünkü Kendini yani birkaç gün önce yapmış ve sonrasında intihar etmiş. Ve Gustavo Klimt'in eserleri çoğunlukla ilgi çekicilerdi. Bazı ressamların tabii ki kullandığı renkler falan böyle fotoğraf gibi, yani bakıyorsunuz diyorsunuz ki bu dijital bir fotoğraf. Bu resim böyle yağlı boya falan değil. Öyle renkler kullanılmış, öyle eserler vardı. Ama tabii ki anlatmaya değer ve en çok vakit harcamaya değer olan kesinlikle Kiss tablosu. Biz içerideyken daha güzel, muazzam bir olay oldu ve Bizim çok şimdi onu ilgimizi çeken. gösterelim. Bizim iki İzmirli olduğumuzu unutmayın arkadaşlar. O yüzden böyle şeyler bizi inanılmaz mutlu ediyor. Her taraf bembeyaz. Çok güzel. 4 mevsimini yaşadık Viyana'nın. İnanılmaz güzel. Çok güzel ya, bembeyaz. Şimdi size Viyana'nın farklı noktalarını gösterelim. Çok güzel. Kar. Büyük büyük yağıyor. Kocaman kocaman yağıyor ve Çok dışarısı büyük. aslında 2 derece. Kar yağmaya elverişli olmadığını düşünürdüm ben. Ama bayağı çatır çutur yağıyor. İnanılmaz ıslanıyor kameramız. Şu anda o yüzden kapatalım. Güzel yerleri size göstermeye devam edeceğiz. Viyana'nın en eski tarihli meydanlarından birine geldik. İmparator Maria Theresia'nın meydanı. Ortasında Habsburg döneminin en büyük heykeli var. Burada ilk kademede Habsburg soylularını görüyorsunuz ve hepsinin yukarısında Maria Theresa var. Bu meydan çok güzel ya. Benim buradaki en sevdiğim, açık ara en sevdiğim meydan. En sık geldiğimiz meydan da bu oldu zaten. En sık geldiğimizde bu. Hem Christmas marketi çok güzel hem de 2 tane simetrik binanın tam ortasında. Sol taraftaki Sanat Tarihi Müzesi, sağ taraftaki ise Ulusal Doğa Tarihi Müzesi. Şimdi bu ikisi arasından bir seçim yapmamız gerekiyordu. Bütçemiz ikisine de yetmeyeceği için maalesef birine gireceğiz. Biz de tercihimizi Sanat Tarihi Müzesi'nden yana kullandık. Burada Babel Kulesi gibi Viyana'nın en seçkin eserlerinin, en güzel eserlerinin bulunduğu bir koleksiyon var. Şimdi gelin oraya girelim. Şimdi dışarıda bayağı bir sıra var ve hava da yağmurlu. Ama dışarıdaki sırayı beklememize gerek yok. Buraya gelip buradan kendiniz biletlerinizi alabilirsiniz. 2 tane, tanesi 21 euro. Kartla ödüyorsunuz. Çok kolay. 3 adımda biletinizi alıyorsunuz. Onaylandı. Şimdi bir yerden biletlerimizi çıkması lazım. Hop. 2 tane bilet çıktı. 10 saniyede aldık biletimizi. Boşu boşuna yağmur altında dışarıda beklemeyin. Burada 3 saniyede alın. Burada içeri girdiğinizde yine aynı şekilde ceketlerinize vermek için sıra beklemenize gerek yok. Böyle üzerinde anahtar olan bir kutu bulduğunuzda bunları kullanabilirsiniz. Şuraya basitçe 1 euro ya da 2 euro atıyorsunuz. Bu depozito. Bu parayı sonra geri alıyorsunuz. Sonrasında kilitleyip anahtarınızı alıyorsunuz. Bu kadar. Anahtarı takıp açtığınızda paranız otomatikman düşüyor. Paranızı alıp devam ediyorsunuz. Boşuna yine ceket sırasını beklemeyin. Şimdi biz eşyalarımızı bırakalım. Şimdi müzenin içerisinde beklenmedik gelişmeler oldu. Burada bir uygulama çıkarmışlar. Bu uygulama yeni dedi adam bize. KHM Stories, yani buranın kısaltması Stories. Mobil uygulama. Bunu indiriyorsunuz, 45-50 MB. Burada değişik storyler var. Kategoriler var. Buradan mesela çocuklarınızla geldiyseniz çocuklar bölümünden ya da genç yetişkinler bölümünden istediğiniz bir turu seçiyorsunuz. Bu turu indirdiğinizde 8 durak, 65 dakika falan geziyorsunuz. Bu tarz böyle kategoriler var. Bu uygulamayı da kullanabilirsiniz. Onun haricinde ilk katta antik Mısır ve Mısır dönemine ait eşyalar var. Birinci katta resimler var. İşte mesela Babil'in Kulesi, bunlardan en meşhuru. Rafael'in birkaç işi var. Bunlar ikinci katta bulunuyor. Son katta da paralar ve antik coinler bulunuyor. Bu şekilde 3 katlı. Siz ilginize göre önceden ilgi alanlarınızı çıkartıp gezebilirsiniz. İçeride çok güzel şöyle bir harita da veriyorlar. Her katta ne olduğu. Arkada da ufak önemli eserler hakkında bilgilendirmeler var. Bu arada
Bir önceki müzemizde sesli rehber 5 euroydu. Biz onu almıştık. Orada duvarda yazmayan ilginç bilgiler de edinebiliyorsunuz. Çok yararlı mıydı? Muazzam değil ama bazı tablolarda işe yaradı böyle yazmayan ya da internette araştırdığınızda çıkmayan bilgiler de ediniyordunuz. Burada da yine sesli rehber 6 euro. 2 tane alırsanız 8 euro. Ama bu sefer uygulamamız olduğu için cep telefonunda biz uygulamayla dolaşacağız. Sesli rehberi almayacağız. Ama sizin aklınızda olsun. Burada çok fazla Osmanlı motifleri var. Mesela burada bizim külahı ama türban diye sergiliyorlar. Onu anlayamadım. Niye türban diyorlar buna? Aslında bu külah. Yine halılara da yine Osmanlıları işlemişler motifleri. Mesela bu Magnificent Süleyman yazıyor burada. Bu adam için. Resimle hiçbir alakası yok ama böyle atlı, türbanlı bir adam koymuşlar. Hristiyanların arasında ne alaka bilmiyorum. Oryantalist bir çalışma olmuş. Bunların işi gücü olmuş. Osmanlılar bizler. Bunların derdi biz olmuşuz. Demek ki zamanında çok... Evet, şimdi yine en çok kopyalanan ve en çok dağıtılan bir başka eserin önündeyiz. Babil Kulesi. Bunun hikayesi Tevrat dönemine dayanıyor. Tevrat'ta insanları ilk başta tek bir dil konuştuğunu ve tek bir dille anlaştığını söylüyor. Ve bir yerden sonra insanlar toplanıp diyorlar ki Tanrı'ya ulaşmak için upuzun bir kule inşa edelim. Ve toplanıp birlikte bu kuleyi inşa etmeye başlıyorlar. Tanrı gökyüzüne inip insanların yükselttiği bu kuleye bakıyor ve diyor ki bu insanların hepsi birleşip bana ulaşmak için bir kule yapıyor. Bunların her biri farklı bir dil konuşursa bu kuleyi inşa edemezler diyor ve farklı dilleri yaratıyor. Tevrat'a göre hikaye bu şekilde gelişiyor ve tabloyu incelediğinizde mesela sağ tarafı yıkılıyorken sol tarafı yükselmeye devam ediyor işte. Mesela sola doğru yatık bir şekilde duruyor. Böyle her an şehrin üstüne devrilip şehri yok edebilecek şekilde. Bu işte insanların aslında hayat içerisinde yaşadığı, yaptığı beyhude çabalar, uğruna anlamsızca savaştığı şeyleri temsil eden bir anlamda çıkabiliyor aslında içerisinden. Böyle değişik bir eser. Babil'in Kulesi. Bu da yine Peter Bruegel'in en meşhur tablolarından karda avlanma. Yani bunun tam birebir Türkçesini bilmiyorum ama Hunting in the Snow. İnanılmaz detaylar var böyle. Her şeyi en ufacık detaylarına kadar işlemiş burada. Mesela şurada yaşlı birini çeken bir kadın. Çocuklar kayak yapıyor, oyun oynuyor. Burada yine avdan dönen insanlar var hayvanlarıyla birlikte. Şurada ısınmaya çalışan bir aile. Arkada şehrin silüeti var. Ve tabii ki yabani hayvanlar. Bayağı detaylı güzel bir resim. Evet, müzeden çıktık. Selamlar. Ya. Kafam karıştı. Kusura bakmayın, Serhat'ın kafası gitti çünkü şu an saat 4. Müzede Aç biz karnına bayağı... bir şey yemedik. Evet. 4 saattir müzede miyiz biz ya? Galiba. En az 3,5 saattir falan oradayız. Tabii oturduk, dinlendik müzenin içindeki koltuklarda bir 15-20 Çok dakika. rahat koltuklar vardı. Neyse, bu sanat müzesine yani Babil'in Kulesi ve The Hunt in the Snow hariç Hayır, bir de şey var, düğün var. bir de düğün var. Spare Wedding ya da öyle bir şeyler. Bu üç tablo hariç hiçbir şey yok. Akışını hiç beğenmedim. Parkeleri gıcır gıcır. Uygulama yapmışlar da keşke yapmasalarmış. Yemin ediyorum o uygulamayı sinirimden gezemedim. Sen yap Şeyi- bir tane, sat onlara. Ya tabii aynen. Beğenmedim. Keşke diğer müzeye girseydik. Bu müzeye o kadar bayılmadım ama işte bu 3 tablo en azından dünyanın başka hiçbir yerinde göremeyeceğiniz 3 tablo buradaydı. Yaklaşık bir 3,5-4 saat sürdü. Uygulamayı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Sesli rehber alın. 2 tane alsanız 8 euro zaten. Bugün Mozart'ın evini gezecektik. Ama Mozart'ın evine gelecek ne enerjimiz kaldı ne vaktimiz kaldı. Çünkü akşam operaya gidiyoruz. Baleye gidiyoruz. Bale. Devlet Opera ve Bale binasında. O da bayağı heyecan verici. İnanılmaz güzel bir ortamı var biliyorum.
Bilmiyorum biliyor musunuz? Akşam hep birlikte göreceğiz, keşfedeceğiz zaten. Oraları da size çekeceğiz. Biz şimdi yiyecek bir yerler arıyoruz. Eğer oturduğumuz yerde geleneksel Avusturya yemekleri falan olursa videoyu tekrar açarız. Eğer olmazsa operada görüşürüz. The next day. Evet, bir sonraki durağımızda bomba gibi devam ediyoruz. Bombastik bir yere geldik. Fırtınayla savaşıyoruz. Bu ne ya? Yavrum sen İzlanda'da hayatta kaldın ya. Doğru İzlanda söylüyorsun. videolarımız için geçmiş videolarımıza bakabilirsiniz. İnanılmaz güzel maceralar yaşadık. Fantastik bir deneyimdi. Harika. O videoları da mutlaka izlemeyi unutmayın. Şimdi nereye geldik? Şimdi bu Palas. Ya. Bir yazlık saraya daha geldik. Aynen. Schönbrunn Palace. Schönbrunn Palas. Bence Schönbrunn yani. Schönbrunn Palace. Bence böyle olmalı. Biz bu yazlık sarayın içine girmeyeceğiz. Burada böyle 40 odayı falan gezebiliyorsunuz. Yavrum millet yazlık saray yaptırıyor ya. Sen onu bunu bırak da. Aşkım ama Biz bu onların... dünyaya çile çekmeye gelmişiz. Ama onlar kim bilir ne çileler çekti Biz be. ne çilesi çekecek kralla kraliçe ya. O savaştı. Kralla bir sürü kraliçeye de acımayalım be. Aa yok be yazık öyle deme. Kardeşim savaşmayacaklar. Neyse dur böldün beni bilgi veriyordum. Şimdi bu sarayın 40 odası mı ne geziliyor ama 52 euro mu ne 40 odayı Oha, gezmek. gerçekten mi? Evet, Tanesine ama- 1,5 euro alıyorlar. Ama daha küçük bir kısmını gezmek daha uygundu. 20 küsur. Aşağıya yazıyorum şimdi Ne unuttum. farkı var peki o daha küçük odadan daha daha az büyük odalara odalardan? giriyorsun. Hayır daha az Ne odaya tarz giriyorsun. odalar mesela bunlar? Ya ne bileyim işte. Bize bir şey vaat eden odalar mı yoksa öyle Hayır o odalarını boşuna geziyorsun para işte. vereceğimiz bir odalar Ve mı? çekim yasak içeride. Hani hem o kadar para veriyorsun hem de çekim yapamıyorsun. O yüzden biz girmeyeceğiz. 50 Ama euro ne bahçesi zaten? var. Bahçesi çok güzel ve bahçesine ücretsiz girebiliyorsunuz. Şimdi biz bahçeyi gezeceğiz. Ya drone kaldırdım ama inanılmaz rüzgar vardı. O yüzden çok uçuramadık. Uyarı verdim. Minnak bir drone görüntümüz var sadece. Olsun. Bayağı rüzgarlı hava. Dün de yağmurluydu. 30 mevsim yaşadık ya. Kar yağdı. Kar gördük, kar yağdı. Güneş açtı, güneş gördük. Yağmur yağdı, yağmur gördük. Şimdi sert rüzgar. Poyraz, Karayel. Onlara da selam olsun izliyorlarsa. Ya of. Oo. Çok güldüm, bahçeye diktiler galiba. Ya yapma ya. Ah, dur Allah. tut beni. Ne tut beni, abart. YouTube'da izleneceğiz diye de. Uç saçma. bir de, uç bir de Aşkım. Feriha. Aşkım sen anlayamazsın. 100 Bayıl bir kilo de olduğu Ferah. için, 100 kilo olduğu için beni anlayamaz. Ben senin yarı Ama bak kilonum. bir body shaming yapıyorsun. Arkadaşlar gününü gösterin yorumlarda. Body shaming. Buna bir güzel altta Buna. döşeyin. Bana buna mı dedin? Sen artık benim için bunasın bana 100 kilo diyorsan. Ama aşkım ben ne Aa yapayım? 2 tane kartal var. Bir dakika gel buranın hikayeleri. Bu belediyenin uygulaması var demiştim. Bir önceki videoda anlatmıştım bunları. Şimdi oradan bir dinleyelim bakalım hikayesini, olayı neymiş. Hadi bakalım. Evet. Şimdi bir takım yanlış bilgilerimiz var. Hemen bir düzeltme yapalım. 1500 odası var. 50 odası sadece ziyaret edilebiliyor. Ve bu 50 odanın içerisinde Elizabeth'in banyosu var. Ya İçinde Elizabeth yokmuş. Sordum. Ondan sonracığıma Sisi'nin kahvaltı yaptığı yerler var. Kralın giyinme odaları var. Bunların günlük rutinlerini yaşadıkları odaları ziyaret edebiliyorsunuz. Onlar ilginç olabilir. Mesela normalde Sisi'nin kahvaltı yaptığı yerde yine bir kafe kurmuşlar ve orada Sisi gibi kahvaltı yapabilirsiniz falan diyorlar. Tabii bunlar turist tuzağı da neyse. Ondan sonracığıma bu görmüş olduğunuz alan, park alanı Maria Teresa'nın emriyle yapılmış Avrupa'nın en pahalı saray bahçesi. Zaten hektarlarca. çok büyük. Şuradan pay biçim. Buranın içerisinde bir de dünyanın en eski hayvanat bahçesi var. İmparatorlardan biri avcılık için buraya hayvan getirtiyor. Ve zamanla hayvanlar o kadar çoğalıyor ki burayı bir hayvanat bahçesine dönüştürüyorlar. Son 10 yılda 5 tane panda doğurtmuşlar. Yazın burası inanılmaz güzel Çok oluyordur. güzel olur. Çok. Labirent gibi yapmışlar zaten ağaçlardan falan. Şu an her şey dökülmüş. Çiçek yok. Ona rağmen büyüleyici. Yazın gelirseniz buraya çok daha güzel olur bence.
Serhat'ın ilk başta anlattığı bu odalar kısmını gezmek istiyorsanız sadece Grand Tour olarak geçiyor. 29 euro. Eğer ki bu işte kış bahçesini de görmek istiyorsanız, o pandaların hayvanat bahçesinin olduğu yeri görmek istiyorsanız, bir de bu sarayın içini yine görmek istiyorsanız da 57 euroya bir bilet var. Ama bunlar bölmüş böyle hani farklı farklı fiyatlara da biletler var. Siz hangisi ilginizi çekerse ona göre biletine bakabilirsiniz. Mesela çocuğunuz varsa çocuk müzesi var. Maria Teresa'nın 16 tane çocuğu varmış. Bu çocuk müzesinde o çocukların yaşadığı alanları görebiliyorsunuz. 20 tane odayı da gezebiliyorsunuz. Eğer çocuğunuz varsa aklınızda olsun. Tehlikeli işler yapıyoruz şu an. Kapattıkları yerden yasak bir giriyoruz. yerden. Eğer kafamıza ağaç girer de ölürsek YouTube kanalını kime vereceğiz ya? Aşkım sanki Kime verebiliriz? Kimseye vermiyorum. Kapatın gitsin. Anılarım kalsın içinde. ya burada çok merdiven var. Burada teker teker yatırım yapa yapa biriktirdiğimiz 1500 koca aileyiz be. Böyle bir yol, ben çıkayım bari sen gelene kadar. Burada tilki gördük az önce. Bayağı yabani hayvan. Aha sincap. 2 tane sincap var. Çok tatlılar, çok tatlı. Fırladı gitti. Ay orada Hadi duruyor, sen bak, çık yemek aşkım, yiyor. çık. 2 saatte çıkıyorsun zaten. Ama sincap izleyecektim. Ya Sen var ya, gelene insan ayırıyorsun. Bu yaptığın çok ayıp. sen gelene kadar kapatacaklar. Şimdi Gloritte Kulesi'ne gidiyoruz. O kuleye çıkmayan buraya gelmiş sayılmıyormuş. Uygulama öyle diyor valla. Hadi bakalım. Biz de koyduk Ve koyulduk yola. dediğim gibi Sisi'nin, Franz Joseph'in, adını net kesin doğru söyleyemiyorum. Her seferinde farklı bir şey telaffuz ediyorum. Bu kralların kahvaltı yaptığı yermiş. Şu anda da kafe olarak işletiliyor. Belki biz de orada bir şeyler Biz yeriz. de bir kahve içeriz. Kraldan Belki kral- kanalımız birden büyür kral gibi oluruz YouTube dünyasında. Kraldan kraliçeden neyimiz eksik? Hiçbir eksimiz yok. Fazlamız var o yüzden. Biz bu aleme çile çekmeye gelmedik, yaşamaya geldik. Biz bu aleme dün gelmedik. Hep Geri buradaydık. geldik. Şuraya gitmeye çalışıyoruz. Şuraya yürüyoruz. Hadi bakalım varabilirsek açarız orada. Son birkaç adım, az kaldı, dayan. Dayanıyorum. Çok rüzgarlı. Evet ve tepeye geldik sayılır artık. Burada çok güzel bir bahçem. Ya burası gerçekten yazın inanılmaz güzel oluyordur. İlkbaharda, yazın. Tamam anladı tamam. Tamam yeter ya. Viyana ayaklarınızın altında. Ben bütün yol yere bakarak geldiğim için manzarayı şimdi gördüm. Çok iyi değil mi? Çok iyi duruyor. Tüm Viyana'yı görebiliyorsun. Aa aşkım tüh. Kızakla kaymak yasakmış. Aa. Ama çok iyi fikir ha. Buradan böyle bir kayacağım. Buradan bir kaptırsan diye duramazsın aşağıya. valla. Seyircilerimiz kalp. Biliyor musunuz bizim 3000 aboneye ulaşma hedefimiz var. Bilmeyenler var gibi. Çünkü videoyu izleyenlerin %60 abone olmuyor. Ya bedava arkadaşlar abone ol butonu. Hem de bizi de motive edeceksiniz. Cebinizden de hiçbir şey çıkmayacak. Bir abone olalım lütfen ya. Bir 3000 aboneye bir an önce ulaşalım istiyoruz. 3000 aboneye ulaşmadan YouTube'u bırakan YouTube kanallarının sayısı %90. %90'lık dilimde mi olalım ya? Aa olmayalım. Bir an önce şu 3000'e ulaşalım ki tehlikeli eşiği geçelim. Sonra önümüz düzlük zaten. Bir yılda bayağı güzel büyüdük bence. Bence de. Çoğu insan yorum yapıyor. Abone sayınız az, daha çok olmalı. Videolarınız daha çok izlense keşke falan diye. Çok teşekkür ederiz bu güzel yorumlarınız için. Teşekkürler. Biz de farkındayız. Ama Biliyoruz. biz de çok iyi olduğumuzun farkındayız. Ama ne yapalım, kader işte. Piyasa çok zorlu. Çok rekabet var. Kalitenin rağbet görmesi zaman oluyor Türkiye'de, biliyorsunuz malum. O yüzden sabırla bekliyoruz. Türkiye'de değil sadece, Şaka dünyada yapıyorum da öyle. Mozart'a bak. Öldü adam ondan Mozart'la sonra. mı kıyaslıyoruz kendimizi? Yanlış mı anlıyorum? Doğru Oha. anladın. Oha. Ağaç falan devrilir, gel buraya. Oha, rüzgarın sesini duyuyor musunuz? Bana Tanrı çıldırdı ya, dedi ki siz ne saçmalıyorsunuz dedi. Viyana'nın kalbinde, Mozart'ın başkentinde siz ne konuşuyorsunuz dedi. Şaka yapıyoruz arkadaşlar. Ama gerçekten 3000 aboneye ulaşmak istiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi kafeye çıktık, baktık. Güzel bir kafe gibi duruyor. Restoran gibi daha doğrusu duruyor. Fiyatları da çok yüksek değildi. Normal bir buranın restoran kafesi gibiydi. Ama biz böyle birazcık pastane tarzı şeyler yemek istediğimiz için. Çünkü buranın bir tane biz yanlışlıkla bir böyle poğaça
şey tarzı, ay çöreği tarzı bir şeyini yemiştik ve çok beğenmiştik. Tekrardan ondan yemek istiyoruz. O yüzden bir pastane bulacağız kendimize. İlk gün yemiştik hatta onu da. Evet, ilk gün yedik ama çekmemiştik. Ve burası ile birlikte bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Adım adım sanat içeren bu Viyana videomuz burada bitti. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı ve Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.